Merhaba, yepyeni bir video ile karşınızdayım. 90'lı yıllarda Güney Amerika'da Peru'ya yapmış olduğum bir yolculuk. Arkadaşlarım Gökhan Acun ve Meltem İnan'la beraber Peru'nun gizemli İnka uygarlığının başkenti Cusco'dan başlayıp Machu Picchu'ya kadar giden bir yolculuktu bu. Peru'da neler değişti bu süre içinde? Çok şeyler değişti diyemem çünkü malum ünlü yazar Eduardo Galeano'nun dediği gibi damarları kesilmiş bir Latin Amerika var. Çok güzel bir kitabı vardır, Latin Amerika'nın kesilmiş damarları. O damarlar kesildiği için ne yazık ki Latin Amerika'nın kaderi hiç değişmedi. Geçmiş dönemde İnka dönemi, tabii ki yaşananlar konusunda çok bilgimiz yok ama güneşin çocuklarının diyarıydı İnkalar diyarı. Neler olmuş bitmiş? Mutlaka katliamlar olmuştur, mutlaka invazyonlar olmuştur. Tıpkı Orta Amerika'da olduğu gibi Mayalarla Olmekler arasındaki çatışmalar buralarda da yaşanmıştır ama istilacı İspanyollarla beraber hakikaten damarların kesildiği kesin. Çünkü sömürgecilik anlayışı dünyanın 3'ünde hep var ve izlerini görüyoruz. Evet, Cusco'da başlamıştık. Cusco, o güneşin imparatorluğu diye tanımlanan, güneşin çocuklarının diyarının başkenti. İspanyollar geldiğinde kendilerine göre bir değişim yapıyorlar. Mimari değişiyor. Ama yaşam tarzları değişmiyor. Çünkü Latin Amerika'daki toplumların yaşamları, öncelikle fizikleri çok farklı, birbirine benzer. Yedikleri, içtikleri de belli. Sömürgeciler geldikleri zaman öncelikle altını, gümüşü talan ediyorlar. Ardından kendi izlerini bırakan mimari değişimle devam ediyorlar. Cusco çok garip bir yer. O zamanlar gittiğimde korunmuş bir İnka mimarisini görme imkanına sahiptim. Artı o kolonyal sömürgeci anlayışla yapılan bir mimari vardı. Evet, o İnkaların torunları aralarda dolaşıyorlardı çocuklarıyla, lamalarıyla. Çünkü lamalar orada neredeyse bizim kuzu gibi, keçiler gibi sürüler halinde dolaşan ve İnka toplumunun her şeyi tanımlanan lamalar ve onun bir başka versiyonu alpagalar. Şimdi açıkça söylemek gerekirse yıllar sonra tekrar gidip görmek istiyorum. Cusco başkenti ama onun gizemli bir Machu Picchu'su var. Dağların tepesinde. 400 yıl ormanlarla örtüldüğü için sömürgeciler tarafından keşfedilememiş muhteşem bir mekan. Machu Picchu. Şu anda oraya gitmek için yollar aynı. Cusco'dan itibaren trenle gidiyorsunuz. Trende geçmişte benim çok sık bindiğim Kurtalan Ekspresi'nin, Güneydoğu Ekspresi'nin veya Doğu Ekspresi'nin bir benzeri. İçine herkes biner, sıkış tıkış gideriz. Dışarıda istasyonlara geldiğimizde seyyar satıcılar bir anda etrafını çevirirler trenin. Herkes bir şey satar. Burada neler satılır? Tabii ki öncelikle yerel meyveler, yerel besinler, yerel gıdalar artı kendi takıları, o el işlerinden, el emeğinden ortaya çıkmış güzel takılar. Cusco'daki o seyahatimizden sonra Machu Picchu'ya geldiğimizde ben büyülendim. Şu andaki fiziğimle o tepeleri aşabilir miyim bilmiyorum ama bayağı dolaştım. Cusco'da benzer bir mimari görmüştüm. Birbirini örten ama aralarından neredeyse bir kağıdın geçebileceği kadar bir ayrılık olan, çünkü deprem bölgesi, binlerce yıl boyunca insanlar buna ilişkin hesap kitap yapmış. Malum İnkalar da bilime önem veren insanlar. Yani bir çevre sorumluluğu olduğu gibi mühendislik ve mimarlık harika. Deprem bölgesinde olmasına rağmen tek taş yerinden oynamamış. Arkadaşlar baktığınız zaman bir taşa, neredeyse 1 metrelik bir taş düşünün. Buradan baktığımda arka tarafını görebiliyorum. Arada boşluk var. O taşlar birbirinin üstünde nasıl kalıyor? O bir sır, İnka sırrı. Bunlar meşhur İnka taşları. İnkalar tarafından yapılmış. Daha sonra İspanyollar tarafından üst bölümleri tahrip edilmiş. Yüzyıllardan beri dimdik duruyorlar. Çok ilginç bir mimari örneği. Taşlar arasında kağıt gidebiliyor. Böylesine bir boşluk var. Ama hiçbir depremde etkilenmedi şimdiye kadar. Machu Picchu'ya gittik. 400 sene boyunca
İspanyolların fark edemediği, üstü ormanlarla kaplanmış, 1900 başlarında 1911'lerde bir Amerikalı arkeolog, mimarın keşfiyle ortaya çıkmış. O günden sonra da korunmuş bir bölge. Ne olduğuna dair çok rivayetler var. Machu Picchu'yu kimler, niye kurdular? Gerçekten bu gizemli kentte neler vardı? Çünkü Peru coğrafyasına baktığınız zaman bir tarafta Nazca'nın meşhur uzaydan bakıldığında farklı figürlere sahip olan çizgileri var. Ancak uçaktan fark edebiliyorsunuz. Kuş figürü, maymun figürü benzeri şeyler. Peru, meşhur Tanrıların Arabaları kitabını yazan Erich von Daniken'in en başta bahsettiği gizemli coğrafyalardan biri. Machu Picchu da öyle. O muhteşem mimari, o dar koridorlar, o evler, çatıları garip böyle üçgen şeklinde çatılar var ama bugün çatılar kalmamış. Ama taşlarda dedim ya, en ufacık bir oynama yok. Bizde şimdi bazı kentler terk edilir. Aradan 5-10 yıl geçtiğinde neredeyse derler ya, incir ağacı ekilir, kent ortadan kalkar, taşlar yıkılır, kullanılmaz hale gelir. Ama Machu Picchu 4 asır boyunca aynen duruyor. Bir yerde bir yüzün üzerinde kadın iskeleti bulundu. Kadınlara adanmış bir kent olduğuna dair rivayetler var. Güneşin başkenti olduğuna dair bir rivayet var. Korunması daha iyi olduğu için, biraz yüksek çünkü, inşa edilmiş bir kent olduğuna dair rivayetler var. Her bilim adamı, her araştırmacı, her arkeolog, her tarihçi farklı bir şey söylüyor. Bunlar benim konum değil. Ben gözümle gördüğüm, sokaklarında dolaştığım Machu Picchu'dan bahsediyorum. Tek başıma mıydım? Vallahi lamaların eşliğinde onlarla güzel muhabbetler yaşayarak dolaştım. İnanır mısınız? Muhteşem bir hayvan. Deveyle aynı familyadan geldiğini söylerler. Neredeyse dudak dudağa geliyorduk. Çünkü çok sıcak hayvanlar. Hatta bir ara uyuyup kalmışım taşların üzerinde. Bir uyandım, lama bana bakıyordu. Merhaba lama dedim. O kadar güzel hayvanlar. Bir de onların bir başka versiyonları var, alpaga. Yünleri çok değerli. Tabii ki bu hayvanlar besleniyor, sütünden, etinden faydalanıyor ama insana çok sıcak bir hayvan. Lamalar bu bölgenin en belirli hayvanlarından biri. Değişik türleri var. Yünlerinden değişik türde faydalanılıyor. Giysilerin hepsi lama, alpaka ve benzeri hayvanlardan elde edilen yünle yapılıyor. İnka harabelerinde dostlarımız lamalar bunlar. Evet, Cusco'ya gittik. Cusco'yu dolaştık. Ardından Machu Picchu'ya geldik trenle. Tren yolculuğu muhteşemdi. Bir de bir göle girdik. O göl ne biliyor musunuz? Titicaca Gölü. Yeryüzünün en yüksek irtifaya sahip göllerinden biri. Üzerinde yaşayan bir toplum var. Uroslar. Kafalarında bir garip külahları var. O külahlarını kendileri örüyorlar ve lama yününden. Gün boyu dolaştım o Urosların yaşadığı bölgede. Neye benzer derseniz bir gölde sazdan adalar. Bizde de var diyebilir Bingöllü kardeşlerim. Evet, neredeyse 300-400 metrekarelik bir Bingöl'ümüz var bizim. 3 tane ada hareket halinde. Çünkü onlar da saz ve topraktan oluşmuş küçük adacıklar ama bu bahsettiğim yerde şehir kurulmuş. Üstelik sazdan tekneleri var. Bu teknelerin zamanında Uros diye tanımladığımız bu kabileyi okyanusun diğer tarafından, yani Afrika'dan, Mısır'dan getirdikleri teknelere model olduğunu iddia edip böyle sazdan teknelerle okyanus turu yapılmıştı. Ben çocukken hatırlıyorum bunu. Papyrus'ten yapılmış teknelerle Mısır'dan yola çıkan bir grup maceracı okyanusu geçip İnkaların dünyasına ulaşmışlardı. İşte iddia odur ki Urosların kökeni Mısırlılara dayanıyor. Çünkü birleşen bir takım öğeler var. İnançlarında güneş kutsallığı olur ya, Mısır'da biliyorsunuz Amon-Ra. Burada da güneş tanrısı. Çünkü güneş festivalleri yapılıyor. Çok ilginç o festivaller. Birine denk düşersem muhteşem görüntüler var. Çünkü denk düştüğüm festivaller birbirinden farklıydı. Özellikle İspanyollarla bu bölgeye gelen Hristiyanlık insanları biraz daha böyle Haçlı, biraz İspanyol figürlü festivallere, çünkü çok önemli o festivaller, o festivallere yönlendirmişti. Ama bu bölgedeki yaşam gerçekten binlerce yılın bütün renklerini insan yüzlerine yansıtmış vaziyette. Uroslar o yüzen adalarda yaşıyorlar. Ellerinde o yünleri, lama yünü, alpaga yünü, güzel başlıklar, şapkalar, çoraplar örüyorlar. Kadınları pek görmedim diyeceğim. Yani kadınları gördüm gerçi, lamalara çobanlık yapıyorlardı. Ama erkekler habire örgü örüyorlardı. O adalarda o teknelerle dolaştım. Papyrus'e benzer sazlardan yapılmış teknelerin ortak özelliği, boyları, genişlikleri değişiyor ama önlerindeki ejderha figürleri. İnanılmaz bir şey.
İnka dünyasındaki yolculuğa devam edeceğim. Ama başka bir yerde, başka bir festivalde. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalınız.